Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Feridun Kubilay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz sormalı. Teşekkür ederiz hocam. Bugün bel fıtığında ozon tedavisini konuşacağız. Hocam, ozon tedavisinin bel fıtığında yeri nedir? Şimdi ozon, kısa bir anlatayım, bir gazdır biliyorsunuz. Oksijen O2, ozon yukarıda da olan O3. Aslında çok yakıcı ve normalde ozon gazını alın, plastik bildiğimiz bizim cerrahi eldivenlere sıkın, eldiven lim olur. Onun için de inhalasyonu yani içeriğini almanın çok tehlikelidir nefes olarak. Orada alveolleri, o hava kabarcıklarını hemen patlatır. Ancak korkunç bir antiseptik özelliği var bir kere. Yani tek bir gazdır ki hem bakteriyi, hem virüsü, hem mantarı yok eder. Sterilizasyonda da kullanılıyorlar. Onun gibi bunların düşmanı yok lokal olarak. Bunu zaten kullanıyormuşlar, öyle söyleyeyim. Bu daha benim bildiğim ilk bu Kanada'dan başladı bu ozon işi Lombardisk'te. Biz de burada yapmaya başladık. Ben 5-6 senedir yapıyorum bunu, bu şeyi. Tabii enfeksiyonlarda da yapıyoruz, öyle söyleyeyim. Yani bel fıtığı ameliyatından sonra nadir de olsa eskiden çoktu. Şimdi sterilisasyon gelişti, ne bileyim ben eldivenlerin kalitesi değişti, personel eğitildi, biz kendimiz eğitildik. Şimdi daha az böyle şeyler. Siz de biliyorsunuz kemikteki enfeksiyon şaka götürmez. Çok zor. Yani kanlanması az olduğu için antibiyotik yani genel cerrahın bir enfeksiyonu gibi değil. Bir kere genel cerrahın içi açıkta. Oraya pansuman yapabiliyor, açıyor, boşaltıyor bilmem ne falan. Bizler öyle bir şey yapamıyoruz. Artık kanlanması az olduğu için antibiyotik oraya gitmiyor yeterince. Oraya bile ozon verdiğiniz zaman içeriye, o enfekte bölgeye ozon verdiğiniz zaman ben söyleyeyim yani antibiyotiğin 10 günde yapacağını 1 günde yapıyor. Bu enfeksiyon kısmı gerçekten çok etkili. Bel fıtığında da bir kere hücre yeniliyor. Bir hücre yenileme özelliği var ondan dolayı. İkincisi bu oradaki o taşmış olan, fıtıkolaşmış, taşmış olan o kıkırdağı büzüştürüyor, biraz küçültüyor. Küçülttüğü zaman sizin sinirinizden uzaklaşıyor. Yok olmuyor, uzaklaşıyor. Uzaklaştı mı siz rahatlıyorsunuz. O nedir? Ameliyat değil. Vücudunuzun anatomisi bozulmuyor, dikişiniz yok, anestezisiniz yok ve sinirden sizin uzaklaştığı zaman, siz rahatladığınız zaman siz iyisiniz, film önemli değil, iyisiniz ve çok iyi hasta seçiminde çok yüzü güldürücü sonuçları vardır bunun. Peki hocam bu tedavinin şu hastalara uygulayabiliriz ya da bu hastalara uygulayamayız diyebilir miyiz? Yani kimlere uygulanabilir? Güzel soru. Herkese uygulanabilir. Çünkü bir zararı yok. Bir riski de yok. Eğer riski öyle söyleyeyim. Her şeyin bir riski var. Eğitimini görmüş, bunu tecrübesi olan, bunu uygulayan yaptığı zaman hiçbir riski yok. Ancak faydası da olmayabilir. Şimdi bel fıtığında yapılan istatistiki şeyler bunu gösteriyor ki, çalışmalar bunu gösteriyor ki %85 oranında iyi sonuçlar var. Ama herkese değil yani her bel fıtığına ozon olmaz. Niye olmuyor? Olur. Yaparsınız fayda görmez. Olmaz dediğimiz o. Yani önemli olan fayda görmesi. Fayda görmesi onu çok iyi seçeceksiniz. Bir kere genç hastalara da o fıtık sulu olduğu için daha dejenere olmamış, suyunu kaybetmemiş genç hastada. Diyelim ki 40 yaşında genç hasta dediğimiz 60'a kadar, şimdi 50-55'e kadar genç sayıyoruz. Dejenere değil, suyunu kaybetmemiş, kıkırdak hala sulu, taze. Onlarda büzüşme daha kolay oluyor.
daha yüz güldürücü sonuçlar veriyor. İkincisi bu patlamamış olacak. Yani orada yırtık olmayacak. O annulus fibrosis dediğimiz o dış kabuk yırtık olmayacak. Yırtık olsa zaten verdiğin gaz oradan dışarı çıkacak, bir etki yapmayacak. Yani biz diyoruz bazen mesela hastaların aklıyla patlamış fıtık. Patlamış da bir şey yapmaz. Kaçacak gaz. Yaparsanız bir zararı yok ama hasta fayda görmez. Yoksa teknik olarak herkese yapılır. Ama kim fayda görür? Genç hasta, bir numara, diske yırtılmayacak, kapsulundan çıkmayacak dışarıya. Bir de hastada nörolojik defisit dediğimiz mesela ayağının düşmesidir, idrar kaçırmadır, parmağında bilmem zayıflıktır. Bunlar gelişmeyecek. Çünkü onlarda acile müdahale etmek lazım. Sen gazı yapayım bakayım ne olacak diyene kadar hastadan iş işten geçer. Bunun için hasta seçimi çok çok önemli ama iyi hasta seçiminde genel istatistik benim de hemen hemen buna yakın bir gözlemim var. %85'inde başarılı oluyor. Bazıları geliyorlar benim kendime, bize illa ozon. Ya diyorum ben, yani sen ozon olmazsın illa. Yani ameliyat olacaksın, ozondan fayda görmezsin. Ben yapmayacağım demiyorum. Teknik olarak yaparım ama hiç fayda görmezsin. Hastayı yormaya gerek yok Hastaya yani. yormaya gerek yok. Evet, bir de ümitleniyor. Bir de bunun sonuç bir maddi külfeti var. Senin sonuç itibariyle niye yaptıracaksın eğer sen bundan bir fayda görmeyeceksin? Tamam, bir zararı yok, bilmem nesi yok. Ama bir faydası olmaktan sonra niye bunu yaptıracaksın ki? Bana çok geliyorlar ki bize işte muayenehanede belimizden ozon yaptı falan. Vallahi ben 25-30 senedir beyin cerrahiyim. Her türlü ameliyatı yapmışımdır. O iğneyle o diskin aralığına hiç kimse, bunu böyle bir açık sözlükle söylüyorum, dünyada hiç kimse muayenehanede gözü kapalı o diskin içine giremez. Mümkün değil. Ameliyathanede oluyor. Ameliyathanede bir cihazımız var, iskopi cihazı. Biz onu girene kadar en az 20 tane film çekiyoruz. Adım adım. Olmaz. Yani girersin ama o yerine girmezsin. Ben de girerim. Adaleğin arasına derim girdim oraya, gazı veririm. Onun içine girmek için bir kere kanıtlayacaksın. Film çekeceksin, göreceksin. Ve gözü kapalı binlerce işlem yapan insan tekrar o iskopi cihazı olmadan oraya girmesi mümkün değil, risk almaz. Orada bir sürü damar var, sinir var, omurilik var. Onu görmeden, o film çekmeden, yolunu görmeden onu nasıl şey yaparsın oraya? O iğneye sokuyoruz filmi göre göre ta disk mesafesinin içine, intradiskal ozon tedavisi. Biz demiyoruz adele altına veya kana bilmem ne filan. Onları şimdi estetisyenler yapıyorlar, onlar başka bir amaçla. Ama bel fıtığında illa ameliyathanede olacak. Biz bu kadar yapıyoruz, yerinde 45 dakikadan aşağı benim yapabildiğim olmamıştır. Sürüyor bu kadar. Hastanın hazırlanması, film çekiyorsun, yavaş yavaş giriyorsun oraya. Hastaya tabii anestezi vermiyoruz. Sedasyon oluyor, yani kolundan bir ilaç verip öyle uyutuyoruz. İğneyi orada sabit gördükten sonra ozon gazından ozon veriliyor o hastaya. Daha sonra hastaya 2 saat hastanede bekliyor ama 3-4 gün evde istirahat diyoruz. İstirahat ki o gaz içeride çalışsın hala. Ve daha sonra işine gücüne gidiyor. İyi, uygun hastada ben çok öneriyorum yani kendi hastalarıma. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet, güzel bir Ağzınıza konuşma. sağlık. Sağ olun hocam. 8'de Sağlık'ta konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Feridun Kubilay'dı. Kendisiyle disk içine yani intradiskal ozon tedavisini konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.